Ejder şüphelerinde haklıydı. Korkut, teşkilatın adamı. Sana söz almayayım. Hocam bu bedenle durdukça yurduma kimse zarar veremeyecek. Teşkilat dizisinin sezon finalinde neler olacak? Albay Nazım gerçekten diziye veda mı etti? Yoksa gördüğümüz kişi Albay Nazım değil miydi? Hamdi karakteri diziye kesin olarak veda etti mi? Kraliçe ve Korkut'un yüzleşmesinde bizleri hangi büyük sürprizler bekliyor? Albay Nazım son nefesinde Altay'a ne söyledi? Ve bu bilgi hikayeyi nasıl değiştirecek? Tüm bu sorular ve daha fazlası videomuzda sizlerle olacak. Videomuza geçmeden önce bize destek olmak için ücretsiz bir şekilde videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlar kısmında sezon finalinden beklentilerinizi ve dizide en çok sevdiğiniz karakteri yazarsanız çok mutlu oluruz. Hazırsanız teşkilatın sezon finaline dair detaylı analizimize başlayalım. Teşkilat dizisinde artık sezon finaline ulaştık. Sezon boyunca yaşanan olaylar, karakter değişimleri ve özellikle son bölümdeki büyük gelişmeler hepimizi ekran başına kilitledi. Hamdi'nin ekibe vedası, Albay Nazım'ın vurulması ve Kraliçe Kate'in sonunda Korkut'un gerçek kimliğini öğrenmesi, final bölümünde yaşanacak büyük çatışmaların ve sürprizlerin habercisi oldu. Şimdi gelin bu gelişmeleri teker teker inceleyelim. Albay Nazım gerçekten veda mı etti? İlk olarak hepimizi en çok meraklandıran konuya Albay Nazım'a odaklanmak istiyorum. Albay Nazım dizide bir sezondur sürekli adı geçen, hatta neredeyse her bölümde bir şekilde önemine vurgu yapılan bir karakterdi. Ancak beklenenin aksine dizide göründükten yalnızca bir bölüm sonra vurularak sahneden çekildi. Peki gerçekten bu kadar önemli bir karakter bu kadar çabuk veda eder mi? Bana sorarsanız burada büyük bir ters köşe var. Benim ilk tahminim şu: gördüğümüz kişi aslında gerçek Albay Nazım olmayabilir. Dizide bu tarz kimlik oyunlarını daha önce de sıkça gördük. Eğer Albay Nazım gerçekten bu kadar önemli bir isimse onun hikayesinin sadece bir bölüm sürmesi hiç mantıklı olmaz. Üstelik Kraliçe Kate'in bile Albay Nazım'ın gerçek kimliğini öğrenemeden hikayeden çıkması bana oldukça tuhaf geldi. Unutmayalım ki Kraliçe ile Albay Nazım'ın arasında geçmişten gelen bir bağ vardı. Hatta bazı izleyiciler Kraliçenin Albay'ın kızı olabileceğini bile öne sürmüştü. Ben bu ihtimali pek güçlü bulmuyorum. Ancak Kraliçenin bir dönem Albay'ın yanında yetiştiğini, hatta ondan eğitim aldığını düşünüyorum. Böyle bir geçmiş varken senaristlerin bu hikayeyi detaylandırmadan noktalamaları bana pek inandırıcı gelmiyor. Bence Kraliçe ile Albay Nazım arasında anlatılmayı bekleyen çok güçlü bir geçmiş var ve ben bu hikayenin ortaya çıkacağını düşünüyorum. Üstelik dizinin önceki sezonlarındaki tempoyu düşünürsek, bir sezondur neredeyse efsaneleştirilen bir karakterin sahneye çıkıp hemen veda etmesi dizinin genel yapısına pek uymuyor. Normalde Albay Nazım'ın dizide uzun süre kalması bekleniyordu. Eğer gerçekten veda ettiyse bile bu vedanın daha güçlü, daha çarpıcı bir şekilde sezon finalinde yaşanması çok daha mantıklı olurdu. Bu yüzden benim en güçlü ihtimalim hala gördüğümüz kişinin Albay Nazım olmadığı yönünde. Ama diğer ihtimali de göz ardı etmeyelim. Eğer Albay Nazım gerçekten hayatını kaybettiyse o zaman geriye son nefesinde Altay'a söylediği o kritik bilgi kalıyor. Albay Nazım'ın Altay'a verdiği bilgi sezon finalinde Altay'ın elini güçlendirecek ve büyük bir operasyonun kapısını aralayacak. Bu bilgi sayesinde Altay ve ekibi Kraliçe Kate'i köşeye sıkıştıracak ve düşmana çok büyük bir darbe vuracak. Gelelim Altay'ın planı ve sezon finali operasyonuna. Altay karakteri sezon boyunca her zorlukta güçlü durmayı başardı. Ancak yaşadığı kayıplar onu giderek daha öfke dolu ve kararlı birine dönüştürdü. Sezon finalinde de bu kararlılığı zirve yapacak. Albay Nazım'ın vefatının verdiği acıyla ve kraliçenin sürekli bir adım önde olmasının verdiği baskıyla Altay artık bu savaşı bitirmek isteyecek. Bu yüzden ekibiyle beraber çok büyük bir operasyon planlayacak. Bu operasyonun hedefinde doğrudan Kraliçe Kate olacak. Ancak kraliçe de boş durmayacak. Kraliçe son bölümde Korkut'un gerçek kimliğini öğrendi ve bu bilgiyi kullanarak kendi lehine bir oyun kuracak. Kraliçenin bu sezon finalinde yapacağı hamle teşkilat ekibini ve ülkeyi çok zora sokacak bir krizi başlatabilir. Şimdi gelelim sezon finalinde göreceğimiz Kraliçe ve Korkut'un yüzleşmesine.
Korkut'un kimliğinin açığa çıkması sezon finalinde dizinin en gergin sahnelerine kapı açacak. Korkut artık kendini kraliçeye karşı tamamen açıkta bulacak ve bu da ikili arasında büyük bir yüzleşmeye neden olacak. Bu yüzleşme fiziksel bir çatışmaya da dönüşebilir. Dizi bize uzun zamandır aksiyon ve zeka savaşlarının bir arada olduğu sahneler sunuyor ve sezon finalinde de tam olarak böyle bir sahne göreceğimizi düşünüyorum. Korkut ve kraliçe arasında bazı izleyicilerin romantik bir yakınlaşma görme beklentisi var. Fakat açıkçası bunun olacağını düşünmüyorum. Bu iki karakter arasında uyum var ama bu uyum tamamen güç ve strateji üzerine kurulu. Yine de ikilinin sezon finalindeki sahneleri dizi tarihine geçecek kadar güçlü olacak ve özellikle kraliçenin veda etmeden önce Korkut'a söyleyecekleri büyük iz bırakacak. Şimdi gelelim Hamdi karakterinin akıbetine. Hamdi bu sezonun başından beri özellikle Korkut'la olan sahneleriyle seyircinin gönlünde ayrı bir yer kazandı. Korkut'la kurduğu dostluk, ekibe olan sadakati ve sahnelerdeki samimiyeti izleyicilerin Hamdi'ye bağlanmasına sebep oldu. Ancak Hamdi'nin hikayesi aslında çok önceden tamamlandı. Onun mafya bağlantıları üzerinden yürüyen hikaye artık sona erdi ve ekibe sağladığı katkılar da doğal bir şekilde tamamlandı. Geçtiğimiz haftalarda da belirttiğim gibi Hamdi'nin diziden ayrılacağı uzun süredir belliydi. Yine de vedası duygusal oldu ve özellikle Korkut'un ona olan bağlılığı izleyicileri fazlasıyla etkiledi. Fakat dikkat çekici bir detay var. Akif Başkan Hamdi'ye "Ne zaman ihtiyacımız olursa seni buluruz" demişti. Bu söz bana göre bir açık kapı bırakmak anlamına geliyor. Yani Hamdi'nin hikayesi tamamen bitmiş değil. Eğer yeni sezonda Korkut bir talepte bulunursa ya da ekip çok zor bir durumda kalırsa Hamdi bir anda yeniden karşımıza çıkabilir. Bu küçük ihtimali kesinlikle unutmamak lazım. Ama şu aşamada Hamdi'nin hikayesine bir nokta koyduğumuzu söyleyebiliriz. Peki sezon finalinde bizi neler bekliyor? Sezon finali bölümü Teşkilat dizisinin her zamanki tarzında büyük sürprizler ve beklenmedik gelişmelerle dolu olacak. Altay ve ekibi bu kez düşmanı köşeye sıkıştırmak için her şeylerini ortaya koyacaklar. Ancak kraliçenin gücü sandıkları kadar zayıf değil. Kraliçe son kozlarını oynayacak ve ekibimizi hiç beklemedikleri bir tuzağın içine çekebilir. Sezon finalinde mutlaka bir şok edici hamle göreceğiz. Bu hamle belki Albay Nazım'ın aslında yaşadığı gerçeği olacak. Belki de Akif Başkan gibi çok güçlü bir karakterin veda sahnesiyle karşılaşacağız. Bana göre Altay, Korkut, Uzay ve Nazlı'nın vedası şu an için çok zor bir ihtimal. Bu karakterler dizinin temel taşı haline geldi. Ancak yeni sezonda dizinin kadrosunun yeniden yapılanacağı ve çok güçlü yeni karakterlerin hikayeye dahil edileceğini düşünüyorum. Özellikle Neslihan'ın vedasından sonra dizide büyük bir boşluk oluştu. Bu sezon Altay ve Korkut'un neredeyse tek başlarına tüm düşmanları etkisiz hale getirmesi biraz inandırıcılığı zedeledi. Bu yüzden yeni sezonda daha kalabalık ve güçlü bir ekip görmeyi bekliyorum. Teşkilat dizisi sezon finallerinde her zaman tansiyonu yükselten ve izleyiciyi şaşırtan sahneler sunmayı başardı. Bu sezon finalinde de aynı etkiyi yaratacaklarına eminim. Sezonun geneline bakarsak özellikle son bölümlerde senaristler pek çok vedayı önceden yaşattı. Bu durum sezon finalindeki şok etkisini biraz zayıflatmış gibi görünse de bence senaristler bu eksikliği kapatacak güçlü bir hamle yapacaklar. Özetlemek gerekirse Albay Nazım'ın gerçekten veda ettiğine pek inanmıyorum. Hamdi karakteri şimdilik diziden ayrılmış gibi gözüküyor. Ancak geri dönme ihtimali var. Kraliçe ve Korkut arasındaki yüzleşme ise sezon finalinin en çarpıcı sahnesi olacak. Altay'ın yapacağı operasyon dizinin kaderini değiştirecek ve büyük ihtimalle Kraliçe'ye ağır bir darbe vuracak. Ancak Kraliçe'nin son bir planı olabilir. Bunu da unutmamak lazım. Eğer bu sezon finalinde Albay Nazım'ın yaşadığını öğrenirsek ya da Akif Başkan gibi bir karaktere veda edersek bu yeni sezona çok güçlü bir başlangıç sağlar. Yeni sezonda daha güçlü bir ekip, daha tehlikeli düşmanlar ve bol aksiyon göreceğiz gibi duruyor.